O kadar ilginç bir ürün tanıtacağız ki size. Gerçekten Türkiye'de ilk, şöyle söyleyelim, dünyanın en lüks çadırlarından birisini göreceksiniz birazdan. Kocaman bir alanın içindeyiz şu anda. İmarla ilgili sıkıntılı alanlarda belki kullanılabilir. Çünkü dışarıdan bakıldığında çadır olarak görülüyor. Şimdi herkesin merak ettiği bir soruyu soracağım. Sor bakalım. Bu glampingin fiyatı nedir? Hop. Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Hem de Türkiye'de ilk olan bir ürünle karşınızdayız. O kadar ilginç bir ürün tanıtacağız ki size. Gerçekten Türkiye'de ilk, şöyle söyleyelim, dünyanın en lüks çadırlarından birisini göreceksiniz birazdan. Ama bu böyle bildiğiniz çadırlar gibi değil. Çadır demeye utanırsınız, glamping demeye utanırsınız. Ya her şeye utanırsınız gerçekten. İçinde mühendislik var, lüks var, büyük bir alan var. Şöyle söyleyelim, bir loft katı bile var. Hadi hep birlikte dolaşalım, birlikte görelim, inceleyelim. Merhabalar, merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar büyük gözüküyor değil mi? Ya şöyle söyleyeyim, yüksekliği 3.8, uzunluğu 10 metre, eni 5 metre. Kocaman bir alanın içindeyiz şu anda. Bu kadar olmayan evlerde yaşıyoruz biliyorsunuz. Gerçekten öyle. İnanılmaz büyük. Ya çok güzel bir salon değil mi? Bakar mısınız? Yani oldukça yeterli gerçekten. Çok güzel dekore etmişler zaten. Her ayrıntısıyla bayıldım. Bir 6 kişi oturur sanırım burada değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sar okeydir. Arkadaşlar bu glamping'i başka bir boyutta taşıyan, belki de ilk defa göreceğiniz ve çok şaşıracağınız bir çadır aslında. Çadır olduğuna çok inanılmıyor ama dışarıdan bakılınca böyle bir tamam bu çadır diyorsunuz ama içeri girdiğinizde muhteşem, lüks bir evin içerisindesiniz gerçekten. Dolaştığımız birçok tiny house'da böyle bir lüks yok, onu söyleyelim öncelikle. Buranın en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Önce markadan bahsedelim. Türkiye'de bir ilk Divart markası üretiyor bu çadırı ve 75 yıllık bir Hollanda firması bu. Şimdi Hollanda'da biraz daha sert havalar olduğu için ona göre üretilmiş. Fakat burada tamamen bir mühendislik var. Dolayısıyla hem Hollanda, Kanada gibi soğuk ülkelerde hem de Afrika gibi sıcak ülkelerde kullanılabilecek bir izolasyon yapısı mevcut. Bunu nasıl sağlamışlar? Hemen şöyle gösterelim. Aslında çift taraflı bir mühendislik var. Hem dış yüzeyinde kullanılan kumaş nefes alabilen bir kumaş, hem de iç yüzeyde izolasyonu sağlayan özel bir kumaş var. Aradaysa bir hava birikimi sağlanmış. Bu sayede izolasyonu sağlayabilmişler. Dolayısıyla hem sıcak hem de soğuk havalarda rahatlıkla iç tarafta oturabiliyorsunuz. Ve birçok yerde de hava giriş çıkışları var. İçeride böyle bir nemlenme olmayacak şekilde de rahatlıkla konaklayabilirsiniz. Burası da yemek alanı olarak düşünülmüş. Direkt salonun yan tarafında kalıyor. Şöyle güzel bir dizaynla zaten inanılmaz tatlı oluyor her ortam. Buyurun dolaşırken devamını mutfakta anlatayım size. Şimdi bu yapının özelliği ne biliyor musunuz? Bu çadırın özelliği tamamen modüler bir yapı olması. Dış tarafta alüminyum bağlantılarla birbirine bağlanan bir çadırdan, büyük bir glamping'den bahsediyoruz. Bunu parça parça alabiliyorsunuz. Yani bu kadar uzun istemiyorum, biraz daha kısa bir alan istiyorum diyebilirsiniz. Ya da daha uzunluğu istiyorum diyebilirsiniz ki bazı ülkelerde bunun örnekleri varmış. Örneğin burayı restoran olarak kullanmak isteyenler ek modülleri birbirine birleştirerek daha uzun bir yapıya dönüştürebiliyorlarmış. Yani şu an içeride gördüğünüz her şey değiştirilebilir. Zaten fiyatlar da buna göre belirleniyor. Sadece dış yüzeyi ve bağlantıları alabiliyorsunuz. Ya da altyapıyı istiyorum diyebiliyorsunuz. Alt tarafta kullanılan ahşapları alabiliyorsunuz, fiyata ekletebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz duvar yapısını ekletebiliyorsunuz. 3 ayrı parçası var. Ya da komple ben anahtar teslimi istiyorum diyebiliyorsunuz. Bunu arsanıza koyduğunuz anda hem dış taraftan baktığınızda bir çadır görüntüsü var ve çok havalı, güzel bir çadır görüntüsü var açıkçası. Dikkat çeken bir çadır görüntüsü var. Aşkım bakar mısın? Çadırın perdesi mi olur? Perdeli bir çadır. Hayır, buna glamping bile diyemeyiz gerçekten. Yani hani tiny house olmuş aslında artık. Evet. Hatta tiny house'dan daha öte bir şey olmuş. Tiny House'un ortalama 2 kat genişliğinde bir alanımız var burada ve tabii ki üst katımız var. Tiny House'dan daha yüksek de bir iç hacmi var buranın. O yüzden ciddi bir ev konforu sağlanabilmiş burada. Dediğimiz gibi 3 ayrı parçada bunları alabilirsiniz. Örneğin diyebilirsiniz ki benim kendi ahşap ustam var. Ben sadece çadır istiyorum kardeşim, içini kendim yapacağım dediğiniz zaman bu şekilde de satın alabiliyorsunuz bu ürünü. Loft katımız var. İçerisinde girişte çok geniş bir salon, yemek alanı var, mutfak alanı var. İçeride çocuk odamız var. Çocuk odasının yanında tuvalet, banyo alanı var. Yine hepsi birbirinden ayrı ve şık şekilde hazırlanmış aslında alanlar. bu haliyle baktığınızda gerçekten bir aile çok rahat yaşar. Tabii ki çok rahat yaşar.
Yani bir yatak odası, bir çocuk odası, bir salon alanı 2+1, bir de üst katı var tabii onu saymıyorum. Belki de 3+1'lik bir evdeyiz şu anda. Çok ilginç gerçekten. Ne diyorsunuz? Türkiye'de uygulanabilir mi? Hem imarla ilgili sıkıntılı alanlarda belki kullanılabilir. Çünkü dışarıdan bakıldığında çadır olarak görülüyor. Hem tabii ki işletmeler bunu kullanabilir farklı şekillerde. Restoran olarak ya da misafirlerin konaklayabileceği şekillerde. Çünkü biliyorsunuz pandemiden sonra bayağı bir ilgi çekmeye başladı bu alternatif konaklama yöntemleri. Bu da onlardan birisi. Doğaya uyum sağlayan, doğayla çok uyumlu bir yapı. O yüzden her alanda kullanılabileceğini düşünüyorum. Siz alır mısınız, yaşar mısınız böyle bir yerde? Evimizin salonundayız şu anda. Ne diyorsun? Yaşanır mı? Yaşanmaz mı ya? Bakar mısın? Kocaman, yani şehirde bile böyle ev yok neredeyse. İnsanlar daha küçük evlerde yaşıyorlar şehirde. Hanımdan onayı aldık. En azından estetik onayını hanımdan almamız gerekiyor biliyorsunuz. Ben de teknik olarak beğendim açıkçası. Her köşesinde bir mühendislik imzası var. Onu söyleyebiliriz. Bir de işin şöyle bir güzel yanı var. Aslında yarım günde burayı direkt inşa edebiliyorsun. Evet, kurulum videolarını izledik. Aynen. Gerçekten Çok kolay. çok kısa sürede kurulabilecek seviyede bir yapı bu. Hatta zaten kurulum desteği de veriyorlarmış. Hızlı kurulum, hızlı kullanım için çok ideal bir ürün olmuş bence. Şimdi herkesin merak ettiği bir soruyu soracağım. Sor bakalım. Bu glampingin fiyatı nedir? Şimdi sende kaç para var? Arkadaşlar fiyatı direkt doğrudan yekten fiyatı söyleyeyim. 29.850 euro bu glampingin fiyatı. Şu anda gördüğünüz hem dış kaplamalar hem iç yapı dahil bu fiyata. Aslında Tiny House'la karşılaştırıldığında oldukça uygun bir fiyatı var, onu söyleyebiliriz. Gerçekten öyle, yani hani böyle büyük bir çadır, glamping, çadır demeye dilim varmıyor gerçekten. Bu kadar büyük bir alana bence oldukça iyi bir fiyatı var. Çünkü izolasyon ona göre yapılmış. Her şeyi düşünmüşler gerçekten. İnanılmaz soğuk hava ya da sıcak hava fark etmiyor. Güzel olmuş. 2 yıl garantiliymiş bu arada genel olarak ama kumaş yapısı ortalama 9-10 yıl dayanabilecek yapıdaymış ve şöyle bir artısı olduğunu söylediler. Şimdi modüler bir yapı olduğu için kumaşta bir hasar olduğunda doğrudan o yapıyı çıkarıp yerine sadece o bölümü alıp yerleştirebiliyormuşsunuz. Bu da sonuç olarak hem tamir süresini kısaltıyor hem de maddi olarak bir kazanç sağlıyor. Avantajlarından birisi aslında. Avantajlarından birisi, aynen öyle. Eğer sizin de boş bir arsanız varsa, ne yapayım diye düşünüyorsanız, kafanızda fikirler varsa, bu şu anda Türkiye'de ilk, daha önce görmediğiniz bir ürün. Mutlaka gelip görüp şöyle bir inceleyin, ona göre karar verin deriz. Ya da bir işletme açacağım ama ne yapayım, nasıl bir şey yapayım, tiny house mu koyayım, onu mu koyayım derseniz gerçekten böyle bir glamping de olabilir. Çünkü insanların inanılmaz ilgisini çekiyor. Evet, para işini de hallettiysek geldik bölümümüzün sonuna arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yeni ilginç ürünlerle karşınızda olacağız. Biz araştırmaya devam ediyoruz. Hadi hoşça kalın. Bay bay.